ilham vermek veya bir konuyu daha fazla nüfuz ettirmek diyeyim o insanın zihnine veya duygusuna bence farklı yollardan mümkün. Yani işte direkt anlatım da var tabii ki. Bazı şeyleri direkt anlattığınızda da geçebilir. Zaten olay çok saftır, nettir. Zaten kendisi hikayedir. İnsanlar onu alırlar. Bazen de o hikayeyi, daha doğrusu o karakteri ya da her neyse o konsepti, kavramı, duyguyu, hissi, düşünceyi anlatmak için bazen bir hikaye daha iyi olabilir. İmgelem yaratırsınız. Kişi kendinde o hikaye sırasında bazı bağlantılar bulur. Yani en basitinden dergide her ay bir kavram seçiyoruz. Bunun sebebi hikayeler anlatabilirsiniz ama o hikayelerin bütün bir duyguyla işte ne bileyim hedef, hayaller, bu tip bir kelimeyle bir duyguyla bağlantılı olduğu zaman siz aslında bir albüm dinliyor gibi olursunuz. Bir müzik albümü de onun üzerine kurulur. İyi müzik albümleri. Yani işte Pink Floyd bir albüm yaptığında aslında bir duygu, bir hissi tamamen bütün şarkıları anlatmaya çalışır. Tabii ki haşa biz öyle bir sanat icra etmiyoruz ama sonuç olarak biz de bir yandan dergide veya başka yerde işte anlatım yaparken, spor anlatımı yaparken de o insanı tanımanın önemini veya o hikayenin derinlerinde, arkalarında bir şey olmanın önemini size vereceği, hayatınızla bağdaşacak, kesişecek belli deneyimleri aktarmak meselesi benim açıkçası. Bütün şu an yaptığım işte asıl keyif aldığım şey bu. İnsanlara onu geçirebiliyorsak, bunu geçirmek için de ben zaten öyle bakıyorum. Ya ben zaten bisiklet anlatırken işte o bisikletçinin geçtiği yerde ne bileyim ne yemek yapılıyor oluşu bence önemli. Zaten o yoldan o yüzden geçiyorlar. O hikayelerle bağdaştırmak çok önemli. Bir de ikinci mesele de işte sinema, edebiyat bu tip disiplinlerle kesişmenin en önemli yanı da kimisi müziğe meraklıdır, kimisi edebiyata, kimisi başka bir sanat dalına veya hayattaki başka bir alana. Belki o alanla ilgilenmeyecektir anlattığınız spor hikayesiyle. Ama müziği seviyordur ve aslında o spor hikayesinin içinde o sevdiği müziği de bulabileceğini belki de anlatmak meselesi birazcık. Yani gördüğünüz her şeyin aslında doğada da işte izlediğiniz her şeyin içinde sadece o gördüğünüz şeyin olmadığını biraz aktarmaya çalışmak. Bu benim düşündüğüm yani ilham verme meselesi. Her şey ilham verebilir size. Sadece biraz daha iyi tanımak gerekiyor. Biraz daha iyi anlamak, hikayesini bilmek gerekiyor sanırım. Ya seri üretim ve bir şeyin birbirine benzemesi, eşsiz olmaması veya birbirinin aynısı olma durumu şu an yaşadığımız dünyada çok fazla var. Yani giydiğimiz şeyden izlediğimiz diziye veya işte başka herhangi bir yediğimiz hatta birçok şeye kadar. Spor alanında hakikaten sahada izlediğiniz bir futbol maçı diğerine evet bazı yönlerden benzeyebilir. Belli dakikaları andırabilir, belli goller birbirini andırabilir veya diğer sporlarda da aynı şekilde ama her anın kendine özel bir eşsizliği var kesinlikle. Yani sorduğunuz soru üzerinden düşünüyorum. Mesela Nadia Comaneci aklıma geliyor. Tarihte ilk 10 tam puanı alan artistik jimnastikçi. Yaptığı şeyi aslında kusursuzlaştırmış, eşsizleştirmiş antrenmanda. Ama onu her seferinde aynı kusursuzlukla sunamayabiliyor. Yani puanı her zaman 10 olmuyor, olmamış. Evet 76 Montreal'de 6 tane 10 tam puan almış ama bazısında da alamamış sonra. Bir sene sonrasında alamamış mesela. Yani bu eşsizlik, o anı yaşamak, sadece bir kere olan şeye tanık olma meselesi, o anı yaşama meselesi hakikaten ve bence spor hikayelerinde ve işte herhangi bir spor dalındaki en önemli farklılıklardan biri. Bir de şöyle bir şey var. Bir şeye ait olma hissi garip bir insan dürtüsü sanırım. Yani işte tribüne gitmek, hep aynı insanlarla oraya bazen sadece maçı izlemek için değil, onun öncesinde yaşadığı deneyimi yaşamak için gidiyor insanlar. Onun öncesinde aynı insanlarla bir yerde bir şey içiyor. Maça gidiyor, aynı tribünde oturuyor, aynı koltukta oturuyor. Onlarla sohbet ediyor ve o kusursuz veya belki de eşi olmayacak anı onlarla yaşıyor. Bir paylaşım mevzusu söz konusu. Sporun genelde kitlelere hitap ettiğindeki aynı kitlelerin olması biraz bunu da getiriyor. Beyzbol filmlerini izleyenler daha iyi bilecektir. Böyle hep aynı tribünde aynı koltuğa oturan adamlar vardır ve 50 yıldır aynı şeyde oturuyordur koltukta. Aynı sosisli yiyordur ama izlediği şeyde bazen farklılıklar buluyor. Sanırım bana yani bence sporun o insanı hep aynı koltuğa oturtmasının en önemli sebeplerinden biri hem sahada olan hem de yanındaki insanla paylaştığı biraz onun da getirdiği bir şey vardır. Hani koltukta otururken gol olur öyle kalmaya çalışırsın ya hani şöylesindir Allah'ım hep bütün maç boyunca öyle kalman gerekir ki ben çocukken yapardım bunu.
Yani öyle uğurlarım vardı. Tuttuğum takımda gol atınca şöyle falan kalırdım. Sanırım yani sorduğunuz soruya cevap verebildim mi bilmiyorum ama bana anlattığı bu açıkçası sporun içindeki eşsizliği. Şimdi eski kahramanların ya da artık Muhammed Ali, Maradona gibi ikonlaşmış, Jordan gibi kahramanların farklı algılanmasının sebebi o zaman hayatlarına o kadar konuk olmuyorduk bence. Yani şu an LeBron James antrenman yaptığında videosunu çekiyor. Twitter'ı var, Instagram'ı var. Hangi şarabı içtiğini öğreniyorsun, koyuyor çünkü fotoğrafına. İşte kimle beraber öğreniyorsun, nedir hayatında. O kadar onların hayatına konuğuz ki daha sert eleştiriliyorlar aslında. Ve kahraman dediğimiz, kahramanlaşan o spor sahasında veya yaptıklarıyla kahramanlaşan insanların, sporcuların, büyük ikonların aslında o her insan gibi zaafları da var. Kusursuz değiller, mükemmel değiller. Bence bu aslında kötü bir şey değil. Biz Jordan 90'larda sosyal medya yok, hiçbir şey yok. O zaman ne kumar alışkanlığı olduğunu tam biliyorsun Jordan'ın. Ne karısını aldattığını, başka kadınlarla beraber olduğunu biliyorsun. Ne takım arkadaşlarına aslında eziyet ettiğini ve kötü davrandığını biliyorsun. Kafasına top attığını, yumruklaştığını biliyorsun. Çünkü bunlar sana o kadar geçmiyor çünkü o kadar bilgi çağında değiliz. O yüzden sana kusursuz geliyor Michael Jordan her şeyiyle. Kusursuz ikon, işte uçabiliyor, sahada istediğini yapabiliyor. Dışarıda da mükemmel, olağanüstü bir karakter gibi geliyor. Öyle olmasına gerek yok bu arada. O mükemmelleştirme, ikonlaştırma aslında insanların kendi zaaflarından, kendi zaaflarıyla yüzleşememe meselesi gibi geliyor bana. Kendi zaaflarıyla yüzleşemedikleri için başkasında kusursuzluğu arıyorlar. Bulduklarında da çok mutlu oluyorlar. Bakın kusursuzluk olabiliyor. Onlar için acayip hikayelere dönüşüyor. Ama ne Muhammed Ali kusursuz. Muhammed Ali'nin de acayip kendince kötü yanları var. Kimine göre yani. Maradona'nın da öyle. Bir yandan Jordan'ın da öyle. Say bitmez. Hepsinin de öyle. Pele'nin de öyle. Ama şu an mesela Kobe Bryant, LeBron James aklıma geliyor. İşte Messi, Ronaldo futboldan ikonlar. Biz hepsinin çok rahat kötü yanlarını görüyoruz. Usain Bolt, Michael Phelps. Bence Michael Phelps hikayesi muazzam bir hikaye. Onu anlatmak isterim bununla ilgili. 2008 Pekin Olimpiyat öncesinde 8 altın alacağım diye, yani kusursuz bir performans. 8 altın eşsiz bir şey olacak. Onun üzerine işte antrenman temposu, yediği kahvaltılar, her şey çok konuşuldu. Sabah 12.000 kalori kahvaltı yiyor. Kusursuz insan, her şeyi doğru yapıyor. Havuz dışında örnek, havuzda geçilemez insan. Evet, 8 altını aldı. Dışarıda da müthiş kusursuzluğunu gösterdi. Sonra bir kitap da yazdı. Kitapta da ben okudum kitabı. Ya diyorum, bir insan hiçbir kusuru olmaz. Sadece tek kusur olarak anlattığı şey çocukluğunda hiperaktivite olması ve onu havuza göndermeleri, bu sayede yüzücü olması. Şimdi bu bende bir gariplik hissettirdi. Yani bu kadar kusursuz olamaz, bu kadar mükemmel olmaması lazım. Mükemmel olmayınca ben aslında daha rahat hissedeceğim gibi bakıyorum. Bir sene sonra şeyle yakalandı. Böyle bir keyif verici madde vücuduna aktarırken yakalandı diyeyim. Zarif bir şekilde anlatmaya çalışırsam. Oğlum yani Michael Phelps olamaz ya. Michael Phelps nasıl kullanır böyle bir şeyi? Ama o da insan. Onun da zaafları var. O da belki bir şeyin keyfini almak istiyor. Belki o kadar stres yaşadı ki her şeyi kusursuz göstermek, her şeyi doğru yapmak, çalışmak çok zor bir şey hayatta bence. Kimse her şeyi doğru yapmak zorunda değil. Michael Phelps de bence bunu yaşadı. Hatta sonra alkollü araç kullanırken de yakalandı. Ve ne oldu sonra? Kendisiyle yüzleşti. Zaaflarıyla yüzleşti. Başkalarının onun zaaflarını bilmesi onu çok rahatlattı. Gitti Arizona'da bir şeye yattı, rehabilitasyon merkezine 2-3 ay. Alkol kullanımını azalttı ve biraz da hayatında kendisiyle yüzleşmek ona iyi geldi psikolojik olarak. Yüzmeyi bırakmıştı. Geri döndü o olaydan sonra. Ve 2016 Rio'da şov yaptı. Kimse ihtimal vermiyordu. Dönecek ama herhalde o kadar iyi dönmemiştir. Yüzme çünkü biraz nankör bir spor. Bir sene bile bıraksanız 2 senelik performans kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ama o mental rahatlık, yüzleşmek, insanların onu öyle kabul etmiş olması, her zaman kendini kusursuz göstermek zorunda olmaması ona inanılmaz iyi geldi. Ve 2016 Rio'da dağıttı ortalığı. Yani bence 2008'deki yaptığından daha değerliydi 2016'daki. Artık kimse onu kusursuz algılamıyordu ama onu böyle kabul etmek herkese de iyi gelmişti bence. O yüzden geçmiş spor ikonlarının da artık bazı hikayeleri daha çok konuşuluyor. Ve bence daha çok benimseniyorlar. Muhammed Ali hikayesi bence çok önemli. Aslında 70'lerde, 60'larda, 70'lerde o kadar da Amerika'da şey yapılmıyor. Eleştiriliyor.
Asıl hem iyisi hem kötüsü ortaya çıktıktan ve tam olarak ne olduğu anlaşıldıktan sonra Muhammed Ali kavramının ne ifade ettiği, nasıl bir devrim yarattığı anlaşıldıktan sonra hem kusurlarıyla hem diğer mükemmel yönleriyle o zaman 90'larda asıl Amerika'da hak ettiği saygıyı görüp 96 olimpiyatlarında zaten Parkinson hastasıyken meşale yaktırıldı ona mesela. Biraz ben böyle bakıyorum. Bu yüzden bana daha iyi geliyor. Tabii ki o kadar da hayatlarına konuk olmak iyi bir şey olmayabilir. Ama onların kusursuz olmadığını görmek bence iyi bir şey. Çok daha insanı iyi hissettiriyor. O yüzden Stephen Curry bu kadar çok seviliyor. Sokakta görseniz basketbolcu demeniz daha zor olabilir. Cılız bir adam ama yani olağanüstü oynuyor. Çünkü kusursuz değil bizden biri gibi hissettiği için insanlar çok seviyorlar.